Merhaba, hoş geldiniz. Bugün makinenin felsefesine derin bir dalış yapacağız ama başlamadan önce bu tür felsefi keşifler hoşunuza gidiyorsa Kitap Felsefe kanalına abone olmayı düşünebilirsiniz. Şimdi konumuza dönelim. Bugünlerde dilimizden düşürmediğimiz yapay zeka tartışmaları var ya, işte bu tartışmaların neredeyse aynısının bundan 70 yıl önce yapıldığını söylesem, o zamanlar adı otomasyondu ve soru yine aynıydı. Bu bir nimet mi yoksa bir lanet mi? Her şey takvimler 1957'yi gösterdiğinde başlıyor. Yani yapay zeka diye bir kavram henüz ortada yokken. Frankfurt Okulu düşünürlerinden Friedrich Pollock, toplumu kökünden sarsma potansiyeli olan yeni bir gücü, otomasyonu masaya yatırıyor. Pollock'un amacı neydi biliyor musunuz? Tam da bu alıntıda söylediği şey aslında. Bize tüm kartları açıp bu ikinci sanayi devriminin getirdiği umutlar ve korkular hakkında kendi kararımızı kendimizin vermesini sağlamak. Pollack'ın aklındaki şey öyle sadece daha büyük, daha hızlı makineler falan değildi. Hayır, hayır. O çok daha büyük bir şeyin, yepyeni bir çağın, yani ikinci bir sanayi devriminin şafağında olduğumuzu görüyordu. Bakın burası çok kritik. O zamana kadarki makineler insanın kas gücünün yerini alıyordu ama otomasyon bambaşka bir şeydi. Geri bildirim ve sibernetik gibi yepyeni kavramlarla çalışan bu teknoloji artık insanın sinir sisteminin, yani karar verme ve kontrol mekanizmasının yerini alıyordu. Kısacası mesele artık kendi kendine düşünebilen, kendi kendine ayarlayabilen makinelerdi. İşte bu yüzden diyorum ya, tarih adeta tekerrür ediyor. O zamanlar elektronik beyin diyorlardı, biz bugün yapay zeka diyoruz. Ama o temel, o can alıcı sorular inanılmaz bir şekilde hala aynı. Ve Pollock bu bütün tartışmayı geleceğe dair iki dev kampın, iki zıt vizyonun çatışması olarak çerçeveliyor. Peki o zaman madalyonun ilk yüzüne, yani iyimserlerin o parlak vaatlerine bir bakalım. Onların hayal ettiği o angaryadan kurtulmuş gelecek nasıldı? İyimserlerin tezi çok netti. Henry Ford'un torunu gibi isimler diyorlardı ki bu teknoloji insanın sırtındaki o ağır, yıpratıcı, ruhsuz iş yükünü alıp götürecek. Onlara göre amaç işçiyi işsiz bırakmak falan değildi. Tam tersi, işçiyi bir makine operatöründen bir makine yöneticisine dönüştürerek onun saygınlığını artırmaktı. Herkes için bolluk, daha yüksek yaşam standartları. Kısacası bu ilerlemenin kaçınılmaz ve mantıklı bir sonraki adımıydı. Hatta dönemin önemli isimlerinden John Diebold'un şu sözü bu vizyonu harika bir şekilde özetliyor. Otomasyon diyor sadece belirli bir teknoloji değildir. Bu bir düşünme biçimidir, bir üretim felsefesidir. Ne kadar büyük bir iddia değil mi? Ama tabii ki her tezin bir de antitezi vardır. Şimdi gelelim madalyonun diğer daha karanlık yüzüne. Yani ilerlemenin o ağır insani bedelinden endişe duyan kötümserlerin uyarılarına. Kötümserler ise bambaşka bir tablo çiziyordu. Onlar diyordu ki, bir dakika durun, bu işin sonunda devasa bir teknolojik işsizlik dalgası gelecek. Yılların emeğiyle kazanılmış ustalıklar, mesleki beceriler bir anda anlamsızlaşacak. İnsanların toplumdaki yeri, sosyal statüsü yerle bir olacak. Ve en kötüsüne, bu süreç işi güvencesi olan küçük, ayrıcalıklı bir elit yaratırken, geri kalan herkesi ekonomik krizlerin ve toplumsal çalkantıların ortasına atacak. Yani iyimserlerin o uzun vadede her şey güzel olacak lafı, kısa vadede hayatı altüst olan insanlar için hiçbir anlam ifade etmiyordu. İşte tam bu noktada o meşhur telafi teorisi tartışması alevleniyor. İyimserler diyor ki, sakin olun, serbest piyasa sihirli bir el gibi kendini düzenler. Maliyetler düşer, talep artar, yepyeni işler ortaya çıkar. Bu sadece geçici bir sarsıntı. Peki ya kötümserler? Onlar da tam tersini söylüyor. Hayır, milyonlarca insanın kaderini piyasanın kör dalgalanmalarına bırakamayız. O kısa vade dediğiniz şey insanlar için bir felaket olabilir. Ama Pollock'un analizi sadece işsizlik meselesiyle sınırlı değildi. O, çok daha derine, işin sosyolojik sonuçlarına bakıyordu. Yani bu yeni kontrol gücü toplumu nasıl bölecekti? İşte en büyük korkulardan biri tam olarak buydu. Yepyeni bir sosyal hiyerarşinin doğuşu. Bir tarafta o karmaşık sistemleri tasarlayan, anlayan ve yöneten küçücük bir teknik elit, diğer taraftaysa onların ürettiği şeyleri sadece pasif bir şekilde tüketen devasa bir çoğunluk. Ve bu ikisi arasında kapanması neredeyse imkansız bir uçurum. Ve bu korkuyu belki de en sarsıcı şekilde dile getiren kişi, ironik bir şekilde bu işin mucidinin ta kendisi, sibernetiğin babası Norbert Wiener. Söylediği şey gerçekten tüyler ürpertici. Vasat veya daha az yeteneğe sahip ortalama bir insanın kimsenin para verip satın almaya değecek bir şeyi kalmaz. Bir düşünsenize. Ortalama bir insanın ekonomik değerinin sıfıra doğru gittiği bir dünya. Peki bir yanda o parlak vaatler, diğer yanda bu karanlık uyarılar.
Tez ve antitez. Pollock bizi buradan nereye götürüyor? İşte şimdi de işin sentezine, yani bu ikilemin günümüz için ne anlama geldiğine bakalım. Asıl sormamız gereken soru şu mu? Teknoloji iyi midir, kötü müdür? Pollock'a göre cevap kocaman bir hayır, asıl mesele bu değil. Çünkü teknolojinin kendisi aslında tarafsızdır. Çünkü asıl mesele bizim makineler üzerindeki gücümüz değil. Asıl mesele bu gücün nasıl olup da insanlar üzerindeki bir güce dönüştüğü. İşte kilit soru bu. Yani otomasyon ya da bugünkü adıyla yapay zeka bizi sadece ekonomiyle ilgili değil, çok daha temel felsefi sorularla yüzleşmeye zorluyor. Toplumsal kontrol, güç, zenginliğin ve hatta anlamın toplumda nasıl dağıtılacağı gibi. Ve bu da bizi 1957'de sorulmuş ama bugün belki de her zamankinden daha geçerli olan o devasa felsefi soruya getiriyor. Makine bize bunca boş zamanı verdi diyelim. Peki biz o özgürlükle ne yapacağız? Otomasyon bizi belki de ağır işlerden kurtarıyor, evet, ama aynı zamanda omuzlarımıza çok daha ağır bir yük yüklüyor. İnsan hayatının anlamı nedir? Biz ne için yaşarız? İşte bu soruyu cevaplama sorumluluğu.